Playticity, mimarlık, şehir planlama ve oyun tasarımı arasında esasında bu üç disiplinin tamamen bir araya geldiği yerde operasyon yapan bir şirket. Katılımı esasında odak alan bir şirket. Bu da bize diğer disiplinlerle ve uzman olmayan ama ilgili olan, kendi bilgisi değerli olan diğer paydaşlarla ortak çalışmamızı sağlıyor. Ben Ekim Tan, orijinal olarak mimarım. Şu anda da Playticity'nin kurucusu olarak Amsterdam'da ve İstanbul'daki iki ekip yürütüyorum. Burada bir dijital oyun kampüsü gerçekleştirilecek. Bu da aslında gene üniversite, Yaşar Üniversitesi, İSFAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör paydaşlarıyla oluşacak bir teknoloji geliştirme merkezi projesi. Burada 365 gün, belki 7 gün, 24 saat sürekli yaşayacak bir trafikten bahsediyoruz. O yüzden buranın mekansal işlevi biraz daha, kent içerisindeki anlamı da birazcık daha değişiyor olacak. Buradaki mevcut ulaşım sistemleri fuar sistemine entegre ve onun problemini çözüyor. Böyle bir işlev değişikliğinde ulaşımın da değişimi gerekiyor olacak. Biz bunu birazcık daha öngörerek bu ulaşımı daha pratik hale getirebilmek açısından böyle Playticity ile beraber ulaşım temasını ele aldık. Buraya gelmeden önce belirlediğimiz genel bir soru vardı. Uzun vadede hani buradaki mahallelerin dönüşümünü de düşünerek, buranın geleceğini, buradaki canlılığı, buradaki hani entegrasyonu düşünerek nasıl yapabiliriz? Aks olarak gerçekten de İzmir'in merkezi konumuna sayılabilecek bir yapı. İşte havaalanına yakın, metro veya işte İzban gibi daha farklı raylı sistemlere yakın bir sistem var. Yanından bir çevre yolu da geçiyor. Stratejik olarak baktığımızda veya civarında daha farklı oluşumlara da oluşacağını biliyoruz. Burada farklı bir ulaşım senaryosunun ele alınması gerekiyordu. Tabii ki de bu bir uzman sorusu. Hani buranın erişimini nasıl arttırırız ve tabii ki de uzmanlar da, plancılar da hepsi de kendi kendilerine, kendi çevrelerinde tartışıyorlar. Ama oyunun yaptığı özel şey bu farklı uzmanları ya da işte yerel halkı bir araya getirip ortak çözümler araştırmak. Oyunun kendisi çözüm önermiyor ama bunun sahiplerine beraber çözüm üretme imkanı sağlıyor. Bu bir problem çözme biçimi, oyunda bir kültürel bir yapı. Oyun oynarken aslında sadece oyun oynamıyorsunuz. Buradaki diğer paydaşları, diğer dinamikleri tanıyorsunuz. Onlarla beraber gerekse hizmet, ürün bazında kararlar alıyorsunuz, gerekse daha stratejik boyutta kararlar alıyorsunuz. O yüzden oyun bunları birleştiriyor. Problemler çok karmaşık problemler. Ulaşım dediğimiz şey sadece ulaşım dairesinin veya Ulaşım Bakanlığı'nın yapacağı bir şey değil. Bireyin de, girişimcinin de, burayı kullanan kişinin de çok komplike sistemlerin de dahil olduğu bir yapı. Playticity bize en azından bunun yapılabilirliğini söyledi, bir metodoloji sundu. Ve burada şu anda gerçekten de sadece bir problem çözmedik, bu konu hakkında farkındalık yaratıldı. Kentsel hareketlilik oyunu başlığını görünce ben çok heyecanlandım. Çünkü bizim de sürdürülebilir kentsel hareketlilik planımız var şu an. Şimdi İzmir'deki karbon salınımının paylarına baktığımızda ulaşımdan kaynaklanan karbon salınımı %23.1'e denk geliyor. Bu da gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu tarz oyunlar, bu tarz geliştirilen dijital altyapılarla beraber bunların farkındalığını da arttırmış oluyoruz. Bu da çok kıymetli benim nezdimde. Şu anda bir şehir oyununun önünde duruyoruz. Gördüğünüz gibi esasında bir masa oyunu. Üstünde game board dediğimiz oyunun kendisinin geçtiği yer. Ve bunun görselleştirilmiş hali var. 3 boyutlu ya da 2 boyutlu bütün ilgili alakalı datalar var. Onların ötesinde oyun taşlarımız var. Ve tabii strateji ve eylem kartları dediğimiz kartlar var. Bunlar farklı rollerden gelen, oyuna katılan paydaşların beraber bir arada gelip ortak kararlar almasına destek veren elemanlar. İlk başta burada bir sunum olarak, tutorial olarak bize bilgiler verildi. Ardındansa buradaki var olan boardlarla buradan bilgi aldık. Örnek, önce takım kurduk. Takımın üzerine buradaki verileri ve dataları inceledik. Dataları inceledikten sonra da ona bağlı oyun içinde kurgular oluşturduk. Kısa zamanlı ve uzun zamanlı olacak şekilde İzmir haritası üzerinde ilk başta bir yol haritası belirledik. Sonraki aşamadaysa bu ulaşım haritasının buradaki Gaziemir'deki İzmir Fuarı'na bağlantısını sağladık ve bu şekilde projeyi geliştirdik.
Oyuna girdiğimiz zaman bireysel olarak giriyoruz oyuna. Herkes hani kendi pozisyonunu, kendi kimliğini vesaireyi hani bir belli ediyor ve bu ilk turda bir sonraki turun esasında hani temelini oluşturuyor. Çünkü siz insanları duyarken hani bak bu arkadaş bu açıdan bakıyormuş, ben de hiç bakmamıştım diyorsunuz ya da beraber çalışabilir miyiz ya da kesinlikle katılmıyorum hani biz bu arkadaşlarla tartışacağız galiba oyunda falan diye hani öyle bir bireyleri tanıma ortamı doğuruyor ilk tur. İkinci turda da gruplar oluşmaya başlıyor. Hani bugünkü oyunda mesela grupları şey gibi hani farklı bir bölgeden, hani aynı bölgeden daha doğrusu fuara ulaşmaya çalışıyor. Yani bir ekip İzmir'den, merkezden geliyor vesaire. Ondan sonra arkasında aksiyon. Aksiyon turu da dediğim gibi kartlarla ya da işte oyun taşlarıyla oluyor ve bu biraz daha sorulara verilen yanıtların görselleştirilmesini, daha elle tutulur, daha fiziksel olmasını sağlıyor. Sonra bir ortak uzman reflection durumu var. Hani insanlar siz böyle yaptınız ama böyle mantıklı mı falan diye. Bu biraz bugün çok doğal da geçti. Hani insanlar birbirlerine feedback veriyorlardı. O yüzden değişme oldu. Önce bir yol buradan geliyordu. Burası çok rüzgarlı olmaz mı? Buradaki ekibi alabilir mi? Vesaire gibi falan. Son turda da oylama tur. Küçük bir yarışma gibi ama esasında oyun dinamik olarak ortak çalışma oyunu. Oyun sırasında aslında herkesin adapte olmak istemesi, bazı önerilerle gelmesi. Yani aslında herkesin İzmir'i çözmek için çok büyük hevesi var. Toplum olarak çok motiveyiz bu konuda. Çünkü sorun çözmeyi, hızlıca adapte olmayı, pratik düşünmeyi seven insanlarız. Bunu gördüğümde aslında şaşırmaktan ziyade daha çok mutlu oldum. Kökenim endüstriyel tasarım mezunu olduğumdan dolayı şehir planlamacı arkadaşlarla, mimar arkadaşlarla da iletişim kurduğumdan şahsen ben çok mutlu oldum bir tasarımcı olarak. Birçok paydaşı aynı masaya oturtmak çok zor. Yani oradaki o iletişimi yönetmek açısından, o insanların katılımını sağlamak açısından, insanların beklentilerini yönetmek açısından yeni bir diyalog aslına bakarsanız İzmir için. Yeni bir şeyi öğreteceğimiz için, yeni bir şeyi deneyimleteceğimiz için ufak bir endişe veya en azından şey vardı yani bir geri adım ne olabilir ki diye. Ama işin içerisine girdiklerinde, işin içerisine o hands-on bir şekilde dahil olduklarında, oynamaya başladıklarında bunun ciddi bir oyun olduğunu fark ettiler ve o dahiliyetler farklı bir seviyeye ulaştı. Sadece aynı rotayı kullandıkları için benzer grupta olmaları ve ondan sonra beraber bunu nasıl daha iyileştirebiliriz diye sorusuna cevap arıyor olmaları ben çok değerli buldum ve beni en çok heyecanlandıran şey de bu. 10 yıl önce bu işe başladığımızda böyle hani yavaş yavaş insanlara anlatmaya çalışıyorduk. Politikacılarla konuşuyoruz, daha uzman plancılarla konuşuyoruz. Esasında oyun yöntemi, ortak karar verme yöntemi olarak planlama süreçlerinin içinde yani resmi olarak bir parça olabilir gibi bir iddiayla geliyor. Herkes birazcık olur mu falan diye gülüyordu. Öyle bir noktaya geldik ki artık kentler kendi proje oyunlarını yazıyorlar ve tenderlarını veriyorlar. Bence oyunun başına gelebilecek bir Lady City için değil, bu alanda çalışan diğer şirketler için de efektif olarak ortak karar verme metodu olarak kullanılması ve bu süreçlerin içine girmesi benim en büyük dileğim.